Bazı oyunlar sadece oynanmaz. Bazı oyunlar dönemini değiştirir. Bazı oyunlar ise çıktığı andan itibaren etrafında bir tartışma, bir korku, bir yasak hissi ve garip bir merak yaratır. Mortal Kombat tam olarak böyle bir seri. Çünkü dövüş oyunları tarihine baktığımızda aslında üç büyük isim hep yan yana durur. Street Fighter, Tekken ve Mortal Kombat. Street Fighter, dövüş oyunu türünün alfabesini yazdı. Tekken, üç boyutlu dövüşün en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Mortal Kombat ise bütün bu rekabetin ortasında bambaşka bir şey yaptı. Dövüş oyununun sadece iyi oynanan, öğrenilen ve ustalaşılan bir tür olmaktan çıkarıp konuşulan, yasaklanan, aileleri korkutan, haber olan, sinemaya taşınan ve popüler kültürün içine kazanan bir oyuna dönüştürdü. Bugün hala dövüş oyunu dediğimizde birinin aklına Ryo'nun Hadouken'i gelir, bir başkasının aklına Jin Kazama, Kazuya ve Heihachi arasındaki bitmeyen aile savaşı gelir. Ama oyunu oynamayan birine bile Finish him! kim dediğinizde bir şeyler çağrıştırır. İşte Mortal Kombat'ın asıl başarısı burada başlıyor. Mortal Kombat belki her zaman en teknik dövüş oyunu olmadı. Belki her zaman en dengeli rekabetçi oyunu da olmadı. Ama en kolay hatırlananlardan biri oldu. Hatta çoğu kişi için dövüş oyunlarının karanlık, kanlı ve yasaklı yüzü doğrudan Mortal Kombat'tır. Peki ama neden? Street Fighter ve Tekken gibi devler varken Mortal Kombat nasıl hala bu kadar güçlü bir marka olarak kalabildi? Daha da önemlisi, Mortal Kombat gerçekten daha mı büyük? Bu soruya cevap vermek için önce üç büyük serinin neyi temsil ettiğine bakmak gerekiyor. Street Fighter, dövüş oyunu türünün temel taşı gibi düşünülebilir. Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Hadouken, Shoryuken bunlar sadece karakter veya hareket isimleri değil. Oyun tarihinin ortak hafızasına kazınmış semboller. Street Fighter'ın gücü sade görünen ama derinleştikçe büyüyen dövüş sisteminden geliyor. Rakipler arasındaki mesafeyi ayarlamak, doğru anda saldırmak, doğru anda savunmaya geçmek, rakibin hata yapmasını beklemek ve o hatayı cezalandırmak. Street Fighter, dövüş oyununu neredeyse satranç gibi oynatan serilerden biri. Tekken ise bambaşka bir yerde duruyor. Tekken, 3 boyutlu dövüşün ağırlığını hissettiren seri. Karakterlerin dövüş stilleri, sahnelerin fiziksel hissi, yere düşmeler, duvara çarpmalar, kombolar, aile dramı ve Mishima soyunun bitmeyen kavgası. Tekken'i özel yapan şey sadece dövüş sistemi değil, aynı zamanda tuhaf, ciddi, absürt ve dramatik olabilen karakter evreni. Bir tarafta şeytan genleri, baba-oğul savaşları ve aile içi ihanetler var. Diğer tarafta ayı karakterler, robotlar, güreşçiler, suikastçiler ve dövüş sanatları ustaları var. Tekken hem teknik hem de arcade salonu hafızası için çok güçlü bir seri. Mortal Kombat ise bu iki seriden farklı bir damar açtı. O, dövüş oyunlarının sadece kim daha iyi oynar sorusuna sıkıştırmadı. Mortal Kombat şunu sordu. Bir dövüş oyunu ne kadar ileri gidebilir? Rakibi sadece yenmek yetmez. Onu ezici, abartılı ve unutulmaz bir şekilde bitirmek gerekir. İşte Mortal Kombat'ın farkı burada başlıyor. Street Fighter türün dili ise Tekken türün kas gücü ise Mortal Kombat türün popüler kültür canavarıdır. Test your might. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü Mortal Kombat hepsinden daha iyi demek doğru bir cümle olmaz. Daha doğru soru şu. Mortal Kombat hangi alanda daha önde? Satış ve marka bilinirliği tarafından baktığımızda Mortal Kombat çok güçlü bir yerde duruyor. Seri 100 milyonun üzerinde satışa ulaşmış durumda. Bu, onu dövüş tarihinin en büyük markalarından biri yapıyor. Street Fighter serisi de 59 milyon üzerindeki satışta türünün en önemli markalarından biri. Tekken ise 57 milyonun üzerindeki satışta 3 boyutlu dövüş oyunlarının en büyük temsilcilerinden biri olarak hala çok güçlü. Yani bu 3 seri de oyun tarihinin devleri. Ama rekabetçi sahneye baktığımızda tablo değişiyor. Bugün aktif turnuva ilgisi, e-spor sahnesi ve uzun vadeli oyuncu bağlılığı açısından Street Fighter 6 çok daha diri bir görüntü veriyor. Hatta Street Fighter 6 Evo Japan 2026'da tek bir dövüş oyunu turnuvası için rekor katılımcı sayısına ulaştı. Bu da bize şunu gösteriyor. Mortal Kombat çok büyük bir marka. Ama güncel rekabetçi sahnesinin mutlak lideri demek zor. Tekken'de kendi sadık kitlesi, turnuva sahnesi ve özellikle 3 boyutlu dövüş yapısıyla hala çok özel bir yerde duruyor. Bu yüzden videonun temel meselesi şu olmalı. Mortal Kombat her alanda diğerlerini ezdi geçti mi? Hayır. Ama Mortal Kombat dövüş oyunu oynamayan insanları bile kendini ezberletmeyi başardı. İşte asıl mesele burada. Çünkü Mortal Kombat'ın büyüklüğü sadece oyuncu sayısından veya turnuva gücünden gelmiyor. Onun büyüklüğü kültürel izinden geliyor.
Mortal Kombat, oyun oynamayan insanların bile hakkında fikir sahibi olduğu nadir dövüş oyunlarından biri. Birçok kişi komboları bilmez, karakter dengesini bilmez, turnuva sahnesini takip etmez. Ama Scorpion'u bilir, Sub-Zero'yu bilir, Finish Him cümlesini duymuştur. Fatality'nin ne olduğunu en azından tahmin edebilir. İşte Mortal Kombat'ın sırrı da burada yatıyor. Fatality. Mortal Kombat'ın başarısını anlamak için Fatality sistemini sadece bir bitiş hareketi gibi görmemek gerekiyor. Fatality, Mortal Kombat'ın kimliğidir. Hatta daha ileri gidelim, Fatality, Mortal Kombat'ın reklam cümlesidir. Street Fighter'da iyi bir maç izlediğinizde oyunun ritmini, karakter eşleşmesini, oyuncunun refleksini ve kararlarını anlamanız gerekir. Tekken'de iyi bir oyuncuyu izlediğinizde komboları, zamanlamayı, hareket listesini, sahne kullanımını ve karakter bilgisini görürsünüz. Ama Mortal Kombat'ta bir Fatality izlemek için uzman olmanıza gerek yoktur. Ekranda biri diğerini yemiştir. Sonra karanlık bir ses duyulur. Finish him. Birkaç saniye sonra bütün salon ya güler, ya bağırır ya da "Bu neydi şimdi?" diye kala kalır. İşte o an Mortal Kombat'ın gerçek gücüdür. Çünkü o anı herkes anlar, dövüş oyununu bilen de anlar, hiç oyunu oynamayan da anlar. Çocukken arkadaşların evinde izleyen de unutmaz, arcade salonunda tesadüfen gören de unutmaz. Mortal Kombat, oyuncuya sadece kazanma hissi vermedi. Oyuncuya bunu birine anlatmalıyım hissi verdi. Bu sosyal medya çağından çok önce viral olmayı başarmış bir fikirdi. Bugün TikTok, Reels veya YouTube Shorts mantığıyla düşünelim. Kısa, çarpıcı, kolay anlaşılır ve tepki doğuran anlar. Mortal Kombat bunu 90'larda yapıyordu. Bir fatality gördüğünüzde oyunun bütün sistemini bilmenize gerek yoktu. Sadece o anın şokunu yaşıyordunuz. Ve bu şok oyunun kulaktan kulağa yayılmasını sağladı. Bir çocuk diğerini anlatıyordu. Bir oyuncu arkadaşına gösteriyordu. Bir dergi bunu yazıyordu. Bir televizyon kanalı bunu tartışıyordu. Mortal Kombat böyle büyüdü. Sadece oynanarak değil, anlatılarak, gösterilerek, tartışılarak büyüdü. Mortal Kombat'ın büyümesinde en önemli faktörlerden biri de yarattığı tartışmaydı. 90'larda video oyunları hala büyük ölçüde çocuklara ait bir eğlence gibi görünüyordu. Oyun dediğimiz şeyin oyuncaklarla aynı tarafta durduğu bir dönemdi. Ve bir anda karşımıza kanlı, vahşi, gerçek insan görüntülerinden yapılmış gibi duran karakterlere sahip, rakibin kafasını koparan, omurgasını çıkaran, bedenini parçalayan bir oyun çıktı. Bugün bunlar bize abartılı, hatta yer yer komik gelebilir. Ama o dönem için bu büyük bir kırılmaydı. Mortal Kombat, video oyunların gerçekten çocuk oyuncağı mıdır, yoksa yetişkinlere de hitap eden ayrı bir medya mıdır tartışmasının merkezine oturdu. Bu sadece oyuncular arasında konuşulan bir mesele değildi. Aileler konuştu, gazeteler konuştu, televizyonlar konuştu, politikacılar konuştu. Mortal Kombat, oyun sektörünün yaş derecelendirme tartışmalarında en çok anılan örneklerinden biri haline geldi. Yani Mortal Kombat sadece bir dövüş oyunu değildi. Oyun sektörünün büyüdüğünü, çocuk odasından çıkıp yetişkin tartışmalarının içine girdiğini gösteren sembollerden biriydi. İşin ironik tarafı ise bir şeyi ne kadar yasaklı, tehlikeli ve sakıncalı gösterirseniz özellikle de genç kitle için o kadar merak uyandırırdı. Mortal Kombat bu yasaklı meyve etkisini sonuna kadar kullandı. Bir aile oyunu gibi görünmedi. Masum görünmeye çalışmadı. Kendisini yumuşatmaya çalışmadı. Tam tersine, evet ben buyum dedi. Kanlıyım, abartılıyım, karanlığım ve beni bu yüzden hatırlayacaksınız dedi. Bu tavır Mortal Kombat'ın kimliğini çok netleştirdi. Street Fighter daha renkli, daha sportif ve daha arcade ruhlu bir yerde dururken Mortal Kombat karanlık, sert ve tehlikeli tarafta konumlandı. Tekken aile dramı, dövüş sanatları ve karakter rekabetleriyle büyürken Mortal Kombat mitoloji, cehennem, intikam, ninja suikastçılar, tanrılar, büyücüler ve ölüm turnuvası fikrini bir araya getirdi. Bu karışım seriyi sıradan bir dövüş oyunu olmaktan çıkardı. Kitana, Raiden, Reptile, Sub-Zero. Mortal Kombat'ın bir diğer büyük başarısı karakter tasarımında yatıyor. Çünkü Mortal Kombat karakteri çok kolay okunur. Scorpion'a bakarsınız, sarı siyah bir ninja, cehennemden dönmüş bir intikam figürü, ateş, zincir, öfke ve Get over here! repliği. Sub-Zero'ya bakarsınız, mavi ninja, buz gücü, soğuk, ölümcül ve mesafeli bir aura. Raiden, yıldırım tanrısı. Liu Kang, klasik kahraman figürü. Kitana, zafer ve ölümcüllük. Shao Kahn, devasa, acımasız, final boss enerjisi.
Bu karakterleri uzun uzun anlatmanıza gerek yok. Gördüğünüz anda hangi evrene ait olduklarını anlıyorsunuz. Mortal Kombat bu konuda çizgi roman mantığıyla çok yakın çalıştı. Karakterler sadece dövüşçü değil, ikondu. Renkleri, suretleri, replikleri, bitiriş hareketleri ve hikayedeki rolleriyle akılda kalıyorlardı. Elbette Street Fighter'da Ryu, Ken, Chun-Li, Guile gibi birçok büyük ikonikler vardı. Tekken'de Jin, Kazuya, Heihachi, King, Nina, Yoshimitsu gibi unutulmaz karakterler var. Ama Mortal Kombat'ın farkı karakterlerini sadece dövüşçü olarak değil, korku filmi, aksiyon filmi ve çizgi roman karakteri gibi paketlemesiydi. Bu yüzden Mortal Kombat evreni başka türlere de kolayca açıldı. Film olduğu, animasyon olduğu, çizgi roman tadında hikayelere dönüştü, popüler kültür misafirlerini içine aldı. Terminator, Predator, Alien, Robocop, Joker, Spam, Homelander, Omni-Man, Peacemaker gibi karakterlerin Mortal Kombat'a yakışmasının sebebi de bu. Çünkü Mortal Kombat zaten başından beri bir popüler kültür çarpışma alanı gibiydi. Bir tarafta ninja intikam hikayesi var, bir tarafta tanrılar ve başka boyutlar var, bir tarafta dövüş turnuvası var, bir tarafta eski korku ve aksiyon filmlerini andıran abartılı bir atmosfer var. Bu kadar farklı tonu aynı potada eritebildiği için dışarıdan gelen karakterler de bu evrende sırıtmıyor. Hatta bazen fazla iyi oturuyor. Çünkü Mortal Kombat zaten hiçbir zaman tamamen ciddi, tamamen gerçekçi veya tamamen sportif bir dövüş oyunu olmadı. O hep biraz absürttü. Biraz fazla şiddetliydi. Biraz eski korku filmi tadındaydı. Biraz da bunun bu kadar ileri gitmesine izin verilmiş mi gerçekten hissi veriyordu. Ve bu onun ruhuydu. Test your luck. Mortal Kombat'ı överken Street Fighter ve Tekken hakkında vermek gerekiyor. Çünkü bu üç serinin her biri farklı bir alanda çok güçlü. Street Fighter'ın başarısı sistemin saflığında ve rekabetçi mirasında. Hadouken sadece bir özel hareket değil, oyun tarihinin en bilinen sembollerinden biri. Ryu ve Ken arasındaki farkları anlamak, rakiple arandaki mesafeyi doğru ayarlamak, doğru anda saldırmak, doğru anda savunmaya geçmek. Street Fighter, dövüş oyunu mantığının en temiz haliyle temsil ediyor. Bir Street Fighter maçının derinlemesini izlemek, iki oyuncunun zihin savaşını izlemek gibidir. Kim sabredecek, kim ilk hatayı yapacak, kim rakibin alışkanlığını çözecek, kim aynı hareketi bekleyip cezalandırılacak. Bu yüzden Street Fighter, turnuva sahnesinde çok güçlü bir yere sahip. Dövüş oyunu izleyicisi için Street Fighter hala türünün merkezinde duran serilerden biri. Tekken'in başarısı ise fiziksel ağırlık hissinde ve 3 boyutlu dövüş alanında. Tekken'de yumrukların, tekmelerin, yere düşenlerin ve duvara çarpanların farklı bir ağırlığı vardır. Her karakterin dövüş stili başka hissettirir. Mishima ailesi ise başlı başına dramatik bir hikayedir. Heihachi, Kazuya ve Jin arasındaki çatışma yıllardır serinin omurgasını taşıyor. Tekken özellikle PlayStation salonları ve arkadaş ortamıyla büyüyen oyuncular için ayrı bir nostaljiye sahip. Türkiye'de de birçok oyuncu için Tekken sadece bir oyun değil, çocukluk, gençlik, mahalle, salon ve arkadaşlık hatırasıdır. Mortal Kombat ise bu iki seriden farklı olarak daha çok gösteri tarafında büyüdü. Onun başarısı en temiz rekabetçi sistemde olmak değil, en derin 3 boyutlu dövüş oyunu olmakta da değil. Mortal Kombat'ın başarısı oyuncuya şunu hissettirmesinde. Bu oyunda sadece maç yapmıyorsun. Bir olaya tanıklık ediyorsun. Ve bu çok güçlü bir duygu. Ama burada bir eleştiri yapmak gerekiyor. Mortal Kombat'ın popüler kültür gücü ne kadar yüksekse rekabetçi oyuncu olarak uzun vadeli canlılığı bazen o kadar tartışmalı olabiliyor. Street Fighter 6 bugün hala turnuva sahnesinde çok güçlü. Oyuncu topluluğu diri, turnuva katılımı yüksek, oyun yıllar geçtikçe rekabetçi olarak büyümeye devam ediyor. Tekken de kendi sadık kitlesini uzun süre taşıyan, ustalaşması zor ama bağlılığı yüksek bir seri. Mortal Kombat ise çoğu zaman çok güçlü başlıyor, ilk satışta büyük satışlar yapıyor, hikaye modu izleniyor, fatality'leri paylaşılıyor, konuk karakterler konuşuluyor. Ama sonra soru şu oluyor. O oyuncular gerçekten uzun süre oyunda kalıyor mu? İşte Mortal Kombat'ın zayıf noktası burada. Çünkü Mortal Kombat çoğu zaman genel oyuncuya çok iyi satılan bir oyun. Ama rekabetçi oyuncuyu yıllarca aynı yoğunlukta tutmak konusunda Street Fighter kadar istikrarlı görünemeyebilir. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi Mortal Kombat'ın seyirlik tarafı çok güçlü. Hikaye modunu izlemek, fatality'leri görmek, karakterleri denemek ve arkadaşlarla birkaç maç yapmak çok keyifli. Ama rekabetçi sisteminin derinliğine uzun süre girmek başka bir mesele. İkincisi
Serinin kimliği bazen oynanışın önüne geçebiliyor. Yani oyun çıktığında herkes önce şunu merak ediyor. Kim geldi? Hangi fatality var? Hikaye modunda ne oldu? Hangi oyun karakter eklendi? Çok güçlü pazarlama soruları. Ama oyun dengesi nasıl? Rekabetçi yapı yıllarca nasıl taşınacak? Oyuncu topluluğu ne kadar süre canlı kalacak? Soruları daha dar bir kitlenin ilgisini çekiyor. Üçüncüsü, Mortal Kombat'ın şiddet ve gösteri tarafı artık eskisi kadar şok edici değil. 90'larda kan görmek olaydı. Bugün oyun dünyasında şiddet, karanlık anlatılar, parçalanma, korku estetiği ve vahşet çok daha yaygın. Yani Mortal Kombat artık sadece çok kanlı oyun olarak var olamaz. Bunu sürdürmek için daha fazlasına ihtiyacı var. Neyse ki seri bunu bir ölçüde başardı. Özellikle modern Mortal Kombat oyunlarında hikaye modunun sinematik bir yapıya kavuşması çok önemliydi. Çünkü dövüş oyunlarında hikaye çoğu zaman ikinci planda kalır. Karakterlerin neden dövüştüğünü bilirsiniz ama asıl mesele dövüşmektir. Mortal Kombat ise hikayeyi izlenebilir bir şeye çevirdi. Birçok oyuncu Mortal Kombat'ı sadece online rekabeti için değil, hikaye modunu görmek için de oynuyor. Hatta bazıları hiç oynamasa bile hikaye modunu YouTube'dan film gibi izliyor. Bu başlı başına büyük bir başarı. Çünkü Mortal Kombat burada yine aynı şeyi yapıyor. Dövüş oyunu oynamayan insanı da kendi evrenine çekebiliyor. Street Fighter'ın rekabetçi yapısı sizi oyuncu olmaya davet eder. Tekken'in derinliği sizi öğrenmeye zorlar. Mortal Kombat ise önce izletir, sonra oynatır. Bu yüzden genel oyuncu kitlesine ulaşmakta çok güçlüdür. Mortal Kombat'ın bitmemesinin en büyük sebebi kendisini tek bir kitleye hapsetmemesi. Bu seri sadece profesyonel dövüş oyunu oyuncularına seslenmiyor. Sadece nostalji sevenlere seslenmiyor. Sadece hikaye modu oynayanlara da seslenmiyor. Mortal Kombat aynı anda birçok farklı oyuncu tipine dokunuyor. Nostalji isteyen oyuncu Scorpion ve Sub-Zero'yu görüyor. Hikaye seven oyuncu sinematik anlatıyı izliyor. Arkadaş ortamında eğlenmek isteyen oyuncu Fatality peşine düşüyor. Popüler kültür takipçisi Homelander, Omni-Man, Terminator veya Joker gibi karakterleri merak ediyor. Rekabetçi oyuncu ise sistemin içine girmeye çalışıyor. Yani Mortal Kombat'ın tek bir giriş kapısı yok. Birden fazla giriş kapısı mevcut. Bu da serinin uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Bir başka önemli nokta da şu. Mortal Kombat sürekli olarak eski ile yeni arasında köprü kurabiliyor. Scorpion ve Sub-Zero gibi karakterler 90'lardan gelen nostaljiyi taşırken, yeni oyunlar ise sinematik anlatı, modern grafikler ve popüler kültür misafirleriyle bugün oyuncusuna sesleniyor. Eski oyuncu ben bunu çocukken oynadım diyor. Yeni oyuncu bu hikaye modu film gibiymiş diyor. Popüler kültür takipçisi bu karakterler aynı oyunda mı diye merak ediyor. Mortal Kombat bu yüzden hala konuşuluyor. Çünkü kendisini sadece dövüş oyunu oyuncularına satmıyor. Kendisini oyun dünyasının olay çıkaran markası olarak satıyor. Ve bu kimlik çok güçlü. Bir oyun ne kadar iyi olursa olsun eğer insanlar onun hakkında konuşmuyorsa kültürel iz bırakması zordur. Mortal Kombat ise başından beri konuşulan bir oyundu. Bazen hayranlıkla konuşuldu, bazen öfkeyle konuşuldu, bazen yasaklarla konuşuldu, bazen bu kadar da olmaz tepkisiyle konuşuldu ama hep konuşuldu. Ve popüler kültürde bazen en büyük güç budur, unutulmamak. Mortal Kombat'ın başarısının sırrını tek bir kelimeyle anlatmak gerekirse o kelime kimlik olur. Mortal Kombat ne olduğunu çok iyi biliyor. Kendisini Street Fighter gibi göstermeye çalışmıyor. Tekken gibi davranmaya çalışmıyor. Kendi karanlık, kanlı, abartılı ve sinematik alanında kalıyor. Bu yüzden tanınması kolay. Bir Mortal Kombat sahnesini gördüğümüzde onun Mortal Kombat sahnesi olduğunu anlarız. Sesinden anlarız. Karakterinden anlarız. Fatality'sinden anlarız. Atmosferinden anlarız. Bu kadar net bir marka kimliği oluşturmak kolay değildir. Birçok oyun serisi yıllar içinde kimliğini kaybeder. Bir dönem ne olduğu belli olan seriler zamanla herkes gibi görünmeye başlar. Ama Mortal Kombat bu konuda oldukça dirençli kaldı. Evet değişti, modernleşti, daha sinematik oldu, grafikleri gelişti, hikaye anlatımı büyüdü, konuk karakterler arttı ama temel fikir hep aynı kaldı. Bu dövüş oyunlarının karanlık ve gösterişli tarafı. Bu rakibini yen değil, rakibini unutulmaz bir şekilde bitir diyen bir oyun. Bu yüzden Mortal Kombat'ın başarısı sadece Fatality'den ibaret değil. Fatality sadece buzdağının görünen bir kısmı. Asıl mesele bu fikrin etrafına kurulmuş bütün marka dilidir. Karanlık atmosfer, kolay hatırlanan karakter, sinematik hikaye, yasaklı meyve etkisi, popüler kültür misafirleri, abartılı şiddet.
arkadaş ortamında paylaşılabilir anlara dönüşmesi. Ve en önemlisi kendinde unutturmayan bir kimlik izi bırakması. Mortal Kombat hiçbir zaman çok mu abartıyorum diye geri çekilmedi. Tam tersine abartıyı kendi dili haline getirdi. Bu yüzden de hep akılda kaldı. Final round. Mortal Kombat'ın geleceği için asıl soru şu. Bu seri sadece geçmişteki şok etkisiyle mi yaşayacak? Yoksa modern oyuncuyu uzun vadede oyunda tutacak yeni bir yol bulabilecek mi? Çünkü artık oyun dünyası çok değişti. 90'larda kanlı bir dövüş oyunu olmak başlı başına bir olaydı. Bugün ise oyuncular sadece şok olmak istemiyor. İyi desteklenen, uzun ömürlü, dengeli, rekabetçi ve içerik olarak tatmin edici oyunlar istiyor. Street Fighter 6'nın başarısı biraz da bunu gösteriyor. Modern kontrol seçenekleriyle yeni oyuncuları içine alıyor. Turnuva sahnesiyle profesyonel oyuncuları tutuyor. Sürekli içerikle oyuncuyu canlı tutuyor. Tekken 8'de kendi sistemini modernleştirmeye, daha agresif ve görsel olarak güçlü bir dövüş deneyimi sunmaya çalışıyor. Mortal Kombat'ın önündeki sınav ise şu. Popüler kültür gücünü uzun vadede oyuncuyu bağlayabilecek şekilde birleştirebilecek mi? Çünkü marka olarak hala dev, karakterleri hala ikonik. Fatality. Hala oyun tarihinin en bilinen fikirlerinden biri. Ama artık sadece kanlıyız demek yeterli değil. Mortal Kombat'ın sonraki büyük başarısı hem genel oyuncuyu kendine çeken hem de rekabetçi oyuncuyu yıllarca oyunda tutan formülü bulmasına bağlı. Yine de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mortal Kombat bitmedi. Çünkü Mortal Kombat hiçbir zaman sadece bir dövüş oyunu olmadı. O, oyun dünyasının yasaklı meyvesiydi. Arcade salonlarının fısıltısıydı. 90'ların ahlaki paniğiydi. Konsol savaşlarının kanlı tarafıydı. Arkadaş ortamında bir fatality daha yap dedirten oyundu. Bugün hala Street Fighter ve Tekken gibi devlerin yanında bambaşka bir koltuğa oturuyor. Street Fighter türü kurdu. Tekken türü 3 boyutlu hale getirdi. Mortal Kombat ise türü herkesin konuştuğu bir olaya çevirdi. Mortal Kombat belki en teknik dövüş oyunu değil. Belki en dengeli olan da değil. Belki rekabetçi sahnede her zaman Street Fighter kadar istikrarlı bir güç gösteremiyor. Belki Tekken kadar fiziksel ve 3 boyutlu bir dövüş hissi vermiyor. Ama Mortal Kombat'ın başardığı başka bir şey var. O dövüş oyununu sadece dövüş oyunu olmaktan çıkardı. Bir tartışmaya çevirdi. Bir yasaklı meyveye çevirdi. Bir popüler kültür sembolüne çevirdi. Bir neslin hafızasında kazanan karanlık, kanlı ve abartılı bir gösteriye çevirdi. Bu yüzden Mortal Kombat hala bitmedi. Çünkü bazı oyunlar kazanmak için oynanır, bazı oyunlar ustalaşmak için oynanır. Mortal Kombat ise iz bırakmak için tasarlanmıştır. Sizin favori Mortal Kombat karakteriniz hangisi? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.